Evet gençler, şimdi koligatif özelliklerde ne yapacağız bir bakalım. Bu koligatif özellikler bir çözeltide çözünenin kimyasal yapısına bağlı değil. Yani formülü ne olursa olsun hiç önemli değil. Sadece çözünen taneciklerin derişimlerine bağlı. Hatta iyonik çözünüyorsa iyon derişimlerine bağlı koligatif özellikler, tamam mı? Emm, kaynama noktası yükselmesidir koligatif özelliklerden birisi, işleyeceğiz. Donma noktası alçalması, buhar basıncı düşmesi ve ozmotik basınç, ozmoz olayı, bunları tek tek işleyeceğiz. Şimdi yükselmesi, alçalması muhabbetini aklımızda kalsın diye ben biraz anlatacağım size zaten. Bunlar neye bağlı, neye bağlı gençler? Taneciklerin derişimlerine bağlı. Hele iyonikse iyon derişimlerine bağlı. Şimdi o zaman şöyle konuşalım. Bir çözeltide İyon derişimi arttıkça, yani çözeltinin böyle kıvamı, yoğunluğu, tadı böyle çok yoğun bir tadı haline gelirse, iyon derişimi ne kadar çok olur ise, buhar basıncıyla başlamak istiyorum. Buhar basıncı sıvı moleküllerinin yukarı doğru, tavana doğru uyguladığı bir şiddettir. Bak gözünün önünde canlandır sıvıyı. Yukarı doğru tavana bir basınç uyguluyor ya moleküller. Ama sen o kabın içine ne kadar çok tuz çözersen o kadar o tuzlar suyu tutuyor, uçuramıyor. O zaman yazık benim sıvı molekülümde iyi basınç yapamıyor. Buhar basıncı azalıyor. Bu bir. Buhar basıncı azalınca gençler rahat uçamayınca kaynama zorlaşıyor. 100 derece, 105, 106 artıyor da artıyor kaynaması gereken sıcaklık. Yani kaynama noktası yükseliyor iyon derişimi arttıkça. Donma noktası ise bir o kadar sıfırın altına iniyor. O yüzden kışın karlı yollara tuz dökerler ya da kül dökerler. Safsızlaştırırlar ki o ortamı, 0 derecede donan su molekülleri şimdi -5'te, -6'da falan donsunlar ki çok soğuk havalarda eriyiversinler. Yani donma noktasını düşürüyor iyon derişimi. Peki iletkenliğini ne yapar diye sorsam size, elektrik iletkenliğini konuşmuştuk bunu bir önceki videoda. Artar, daha iyi iletir değil mi? İyonları olan bir çözelti. İletkenlik artar. Bir de ozmotik basınç var, ozmoz diyoruz. Bu da seyreltik bir ortamda, derişik bir ortam var. Yarı geçirgen zar var arada gençler. Seyreltikten derişiğe su molekülleri geçiyor. Ne zamana kadar? Derişimler eşitlenene kadar. Derişimler eşitlenince su geçişi duruyor o zardan ve bu sayede ozmotik basınç uygulanıyor. Biyolojide bilirsiniz bence bu konuyu. Bu konu sayesinde ağaçların tepelerine kadar su taşınabiliyor mesela bu basınç sayesinde. Neyse göreceğiz. Pekala. İşte koligatif özellikler böyle bir konu. Evet, evet. Şuraya bir bakar mısınız? Bu değişimler uçucu olmayan bir katı çözündüğünde geçerli. Yani tuzlu su, asitli su, bazlı su da geçerli. Bazı çözünen maddeler var, alkol gibi, onlar uçucu ya da işte amonyak gibi uçucu onlar. Onların hani bu tür yorumları yapmamız sağlıklı olmaz onlar adına. Onlar adına ayrı yorumlar yapacağız. Tamamdır. Pekala. Bakın etil alkol gibi uçucu bir madde çözündüğünde kaynama noktası, donma noktası düşer, buhar basıncı artar. Yani bunu nasıl aklınızda tutarsınız bilmiyorum. Alkol suya göre daha uçucu mu? Evet. Uçucu olduğu için hemen fokurdar mı? O zaman alkolü sen suda çözdüğün zaman kaynama noktasını düşürür karışımın. Hemen kaynatır. Bak kaynama noktası düşer. Ama uçuculuk, buhar basıncı artar. Donma noktası da düşüyor. Bakın kaynamada, donmada aynı oranda düşüyorlar. Yani aynı yönde düşüyorlar. Dikkat ediniz. Hatta biliyor musunuz o yüzden uçakların kanatlarına, kanatlarının üstü donmasın, buz tutmasın gökyüzünde diye ara ara alkol püskürtürler uçakların kanatlarına. Sebep? Çünkü donma noktasını düşürsün de burada ağırlık olmasın, su donmasın, buz tutmasın uçağın kanatları diye. Ek bir bilgi. Peki. Evet, kaynama noktası yükselmesini ebiliyoskopi denilen bir aletle ölçüyorlar. Ebiliyoskopi oradan geliyor. Donma noktasını da kriyoskopi ile ölçüyorlar. Tamam mı? Donma noktası kriyoskopi, kaynama noktası ebiliyoskopi. Peki.
Kaynama noktası yükselmesini delta TK ile gösterecekler. Ama formülü de var bunun. Ben hiç formülle çözmüyorum soruları. Hiç de tavsiye etmiyorum çünkü unutuluyor. Ben size nasıl çözüleceğini göstereceğim şimdi. Bakın burada bir kaynama noktası eğrisini ben size anlatayım. Saf suyun 100 derecede deniz seviyesindeyken kaynadığını biliyoruz. Bak bak bak, sıvı 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 şurada fokur diyor. Kaynarken gördün mü sıcaklığı sabit. Sabit ama tuzlu su ya da şekerli su nerede kaynamaya başlamış biliyor musunuz? Tam şu kırılma çizgisi A'da ya da E'de mi kırılıyor acaba? Yok, A'da kırılıyor. Kaynama burada başlamış. O yüzden KTTK'ya bakar mısınız? Kaynama noktası yükselmesi 100 artı A, yani A kadarlık bir mesafe şurası. Kaynarken sıcaklığı sabit mi gider böyle? Hayır. Doymamışsa senin tuzlu suyun, şekerli suyun doyana kadar, yani su buharlaşana kadar, doyana kadar kaynama noktası böyle yamuk 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 artar. Doymuş bir çözelti elde edince kaynama noktası sabit gidiyor. Bakın, kaynama C'de başladı mı? Hayır, kaynama A'da başladı. Neden bu yamukluk var? Çünkü benim çözeltim doymamış, seyreltik, doymamış, aç. Habire su uçarken kaynama esnasında oranın derişimi artıyor. Derişimin artması kaynama noktasını artırıyor, sonra sabitleniyor. Bilmem anlatabildim mi burayı? Pekala. Ya birinci bölgeme dediğin neresi? Birinci bölme şurada doymamış çözelti. Onu anlatıyor. İkinci bölgede de öyle doymamış gençler. Bakın yine doymamış. Ama üçüncüye gelince doyuyor. Doyunca da kaynama noktası sabit oluyor. Yani geçiyorum. Evet. Donma noktası alçalması kriyoskopi. Delta TD ile gösterilir. Evet. Bu da onu anlatıyor. Donma noktası normalde buzun ya da H2O'nun 0 derecede donar. Bakın, donarken sıcaklığı sabittir saf maddelerin. Ama senin tuzlu suyun eğer doymamışsa ya da şekerli suyun doymamışsa sıfırın altına iner. Doyana kadar bu yamukluğu görürsün. Doyduktan sonra sabitlik olur. Muhabbet bu. Şurada bir faz diyagramı var. O faz diyagramı ne biliyor musunuz? Şöyle büyüteyim birazcık size. Şöyle. Gençler, maddenin hallerini gösteren bir grafik bu, faz diyagramı. Bakın, sıcaklığın en sıcak olduğu şuralarda sence madde hangi haldedir? Şurada gaz. En soğuk olduğu şu bölgeler katı, ortada da sıvı. Bir kere katı sıvı gazı kendini yerleştir sıcaklığa göre. Şu noktaya ne dersin? Üçlü nokta. Yani madde hem katı hem sıvı hem gaz halde bulunuyor şu noktada. Tamam. Şu çizgi sıvının gaza geçtiği ya da gazın sıvıya geçtiği kaynama eğrisini verir. Şu çizgi işte katının sıvıya erime ya da donmayı verir. Şu da süblimleşmeyi verir. Bakın, saf çözücü suyun, mesela saf suyun şurası kaynama noktasıdır. Şurası. 100 derece burası. Ama çözeltinin bak çözeltinin gördün mü şurası 100 artı A mesela. A kadar farklı kaynıyor. Yani tuzlu suyun kaynama noktası arttı. Donma noktası ise şurasıydı. Şurası. Şimdi donma noktası düştü. Gördün mü? Bak, şu kadarlık bir yer düştü. Delta T'de. Donma noktası düşmesini gördük burada da. Tamam. Pekala. Evet. Şöyle yapalım. Safsızlığın etkisi donma noktasını düşürür, kaynama noktasını yükseltir işte. Yahu arkadaşlar, böyle bir soru görelim artık. Buna bakalım. Şimdi bakın nasıl çözeceğiz. 0,2 molar kalsiyum klorürü var. Kaynama noktası yazıyorum. 0,2 molar kalsiyum klorür çözeltisinin kaynama noktası 100 dereceyi geçmiş. Ne kadar geçmiş? 0,6 B kadar geçmiş. Saf suyun kaynama noktasından büyük. Peki 3 molar alüminyum sülfatın sence kaynama noktası kaç derece olur diye soruyor. Ne alaka? Üstten alta nasıl geçeceğiz? Bak şöyle iyonlarıyla.
Hemen ayırdın iyonlarına. Hocam bir kalsiyum 2 klor var dedin. Buna da dedin ki hocam 2 alüminyum 3 sülfat var dedin. Bu 0,2 molardı ya bu. O zaman iyon da 0,2, iyon da 0,4. Topla iyonları, topla. İyon derişimi beni ilgilendiriyor. Kaç molar? 0,6 molar. Heh, bak bu 0,6 molarlık iyon kaynama noktasını bu kadar artırmış. Bu cepte dursun, kafada dursun. Şimdi gelelim şuna. Bu arkadaş 3 molar. O zaman 2 katı 6 molar alüminyum, 3 katı 9 molar sülfat var. Topla bakayım. 15 molar. Sence bu iyon kaynama noktasını ne yapar? Bak bu 100 artı 0,6 yapıyorsa 0,6 molar 0,6 yapıyorsa 15 molar 15 yapar. Yani bunun cevabı 100 artı 15B'dir. Var mı itiraz olan? Takılan var mı? Yok. Bitti. Peki. Geçelim. Buna bakalım. A ve Y bileşikleri hangisi olabilir diyor. Hemen bakalım. Şimdi potasyum bromürün ben bir potasyumu bir de bromu var biliyorum. İyonlarını ayırdım ve kaynama noktası yükselmesi 4B'ymiş. Yani suyun kaynama noktasını 4B derece artırıyormuş. Peki A 2B artırıyor. O zaman A'da bunun gibi 2 iyon olmasın, bir tek iyon olsun. Bir tek iyon mu olur Allah aşkına? O bir şeker de o zaman moleküler çözünüyor. Ha, böyle bir şey olsun A. Y ise 8B kadar artırmış. Yani hani burada 1 artı 1 2 iyon var ya, Y'de 4 iyon olmalı. Mesela A3B gibi bir şey. Ya da AB3 gibi bir şey. Yani toplam 4 iyon içermeli. Bakalım mı? A dediğimiz şeker olmalı dedik. Bu olabilir. Olabilir. Şu olamaz. 2 iyon var. Gitti. Y dediğimizde de 4 iyon olmalı toplamda. 2 artı 1 burada 3 iyon var. Olmaz. 3 artı 1 ay bu olur. Bu da 3 artı 1 4 bu da olur. Evet. Hangileri olabilir? 2 olabilir. 4 olabilir. Anlaştık mı? Peki. Geçtim. İşte böyle formüller var. Formülleri ben geçiyorum. Çünkü formül üzerinden anlatmıyorum. Yani bir soruya bakalım soru. Evet soruya baktık. Şimdi bakın. KD dediği şey kriyoskopi D. D de donma noktası. Donma noktası alçalmasını vermiş bize soru. Şuranın anlamı ne biliyor musunuz? Bakın. Kimyada birim çok önemli. Bir molallik iyonun artık çözeltide neyin varsa suyun donma noktasını 1,86 derece düşürür demek istiyor. Şuranın açılımı bu. Bu bir kere cepte dursun, kafada dursun. Şimdi senin kabında şundan ve şundan hazırlanmış bir çözeltin var. Peki. Kalsiyum klorür iyonlarına ayrılır mı? Evet. Bir kalsiyum, 2 klor. Glikoz ayrılır mı? C6H12O6. Hayır. Olduğu gibi çözünür. Ama sonuçta etki ediyor tabii ki. Şimdi 0,2 molmuş bu. 0,4 molmuş bu da. Bu 0,2 ise iyona atlıyoruz ya biz hep. 0,2, 0,4. Bu 0,4 ise bu 0,4. Bakın bunlar mol. Ortalıkta ne var ne yok bütün molleri topla bakayım. Çünkü bunlar kaynama noktasını, donma noktasını etkileyecekler. Topladın. 0,2 artı 0,4 artı 0,4 ne yaptı toplam? Toplam mol 1 mol yaptı. Bunu molariteye çevir çünkü molarite etkiliyor ya da molaliteye çevirelim. Molalite eşittir N bölü çözücü kütlesi. Yani 500 gram su. Tabii ki 0,5 kilogram su. 2 molar çıktı mı? Tamam. Diyeceksin ki madem 1 molarlık bir şeyler bu kadar düşürüyor donma noktasını suyun. 2 molarlık iyon var bende. Ne kadar düşürür donma noktasını? Hemen al 2 katını. 2 kere 6 12, 16, 17,
2,72 derecede donarmış. Donma noktasını soruyor bize. Donma noktası sıfırın altında budur. Cevabına bakalım mı isterseniz? Bakın. 3,72'ymiş. Affedersiniz. Tabii 3 şurası 3. 1,86'nın 2 katı. Geçiyorum. Evet. Yani kaynama noktası yükselmesi o da. Hadi onu da yapalım. Burada kalalım. Buhar basıncını bir sonraki video bırakalım. Şimdi bakın. AY2 diye bir katı var. Su da bir güzel çözdün. Hemen ayır şunu. Hemen hiç üşenme. 1A 2Y. Tamam. 100 gramı. Molekül ağırlığını soruyor. Ya mole geçemedik. Dursun. Dursun öyle kalsın. Kaynama noktası 100,78'miş bu çözeltinin. Ne demek? Suyun kaynama noktası olan 100'ü 0,78 kadar artırmış bu tuz. Şimdi bak şuranın açılımı ne diyor bana? Diyor ki 1 molallik iyon derişimi kaynama noktasını 0,52 derece artırır. KK kaynama noktası yükselmesi demek. Senin saf suyun 100 derecede kaynıyorsa ki öyle 1 molallik bir çözelti 0,52 derece artırır o 100'ü. Tamam anladık. Peki bizim çözeltimizde ne kadar artış var? 0,78 derecelik artış var. O zaman kaç molalitelik iyon var bu kapta? Söyle bana. Ne yapar? 1,5 katı falan mı sizce? 26. Evet 1,5 katı. 1,5 molal yapar. Tamam. Kimin molalitesi bu? İyonların toplam molalitesi. Gel ben şunun molüne bilmiyorum ya N diyeyim. O zaman bu N. Bu 2N. İyonların toplamı kaç etti? Baksana. 3N mol var. Toplam hacimde 1000 gram yani 1 kilogram su eşittir şu molaliteyi vermeli. Toplam molalite orası. Ne yaptı N arkadaşlar? 0,2 mi yapar? Yok 0,2 yapmaz. 0,5 yapar. 0,5 mol yaptı. Sen molünü buldun tuzunun. Kütlesi de 100 grammış. O zaman N eşittir M bölü MA. Molekül ağırlığımız çıktı 200. Değil mi? Evet. Onu soruyor bize. AY2 katısının mol kütlesi nedir diyor. Bakın isterseniz cevaba 200'ü görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdi kalemi kağıdı alıyorsunuz. Lütfen soruları siz çözüyorsunuz. Koligatif özellikler böyle çözülecek. Bir de buhar basıncını göreceğiz ve ozmotik basıncı göreceğiz. Bir dahaki derste onu da tamam mı arkadaşlar? Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.